Evet. Başka neremi yapıyoruz? Eski burnunda ne yapıyordun da şimdi yapmıyorsun? Bu ameliyata değecek bir şey miymiş? Yani Ya, senin hem hasta hocam, hem hasta bakış açısından. Ben buradan bir mesaj vermek istiyorum bunu. Hiç böyle bir şey konuşmadık yani şu anda ama. Bu videoyu çekmese miydik acaba? Ben Ya aslında her şey çok güzel ama değil mi? Çok güzel. Güzel yani. Herkese merhaba, ben Doktor Göksel. Bugün farklı bir videomuz var çünkü konuğumuz var. Biliyorsunuz farklı videolarda farklı şeyler işliyorum. Bazen küçük küçük böyle trikler gösteriyorum size. İşte botoks dolgu trikleri. Bazen de böyle bizim öğreneceğimiz şeyler oluyor. O yüzden böyle sevdiğimiz, sohbetten keyif aldığımız insanları davet ediyoruz. Bugünkü konuğum sevgili Sebile Ölmez. Merhaba, hoş Bilinen sosyal medyada bilinen ismiyle Sebi Bebi. Öyle evet, biliyorlar doğru. herhalde. Evet, aynen. Sebi Bebi olarak biliyorlar yani. Sebile aynı zamanda hastam. Ne kadar oldu ameliyat edili? 2 yıl oldu mu? 2 yıl, yani Kasım'da 2 yıl, evet, 21 Kasım'da mıydı? İlk geldiğimde gayet net hatırlıyorum. Acayip doğal burun istiyorum. Aynı burnun işte biraz daha böyle net ışıklısını istiyorum diye. Bir de tabii ışıktan, gölgeden anlayan bir karakteri ameliyat etmek biraz daha zor. Çünkü o sana söylüyor şurada gölge, şurada ışık istiyorum diye. Estağfurullah. Sebile makyaj sanatçısı olduğu için aynı bölgede çalışıyoruz. Ben de yüzde çalışıyorum, o da yüzde çalışıyor. Benim yaptığım iş biraz daha işin zor kısmı. Ben böyle gösteriyorum, işte kesiyorum, biçiyorum, dikiyorum. O sanki biraz daha kolay elde ediyor. Görüntüyü. Makyajda neler yaptığını anlatacak bize. Bu videonun bence keyifli tarafı şu. Ben cerrah gözüyle biz ne yapmaya çalıştığımızı anlatacağım. Makyaj hileleriyle bunları nasıl sağlıyoruz? Bir onu öğreneceğiz. Ben de öğreneceğim bu arada. Şunu çok merak ediyorum. İlk soruyu sorayım. Tamam. Şimdi burun ameliyatı yapmadan önceki burnunla ameliyattan sonraki burnun arasında ciddi bir yansıma değişti. Yani tabii, ışık farklı yansıyor artık. Çok. Ya bir makyaj uzmanı olarak eski burnunda ne yapıyordun da şimdi yapmıyorsun? Bu ameliyata değecek bir şey miymiş? Yani senin hem hasta hocam, hasta bakış açısından hem de bir makyaj ustası açısından. Ben bunu uygulamalı göstermek istiyorum. Olur, süper olur. Müsaadenizle daha harika doğrusu. olur. Çünkü ameliyata imkanı olmayan, fırsatı olmayan ya da bu dönemden dolayı, Covid'den dolayı bunu erteleyen insanlar varsa eğer en azından nasıl mutlu olabilirler birazcık süper, göstereceğim onu. Harika. Ben ameliyattan önce benim hem kemerli bir burnum vardı hem de deviyasyon mu diyorsunuz hocam ona, yamuk bir burnum vardı. Zannediyorum bu tarafa şu an öyle bir şey olmadığı için hatırlıyorum. asimetri Öbür hatırlıyorum. Bu tarafa sağ tarafa doğru muydu? O kadar unuttum yani burnun nasıl Bu arada olduğunu, koruyucu cerrahi yaptık. Yani burnu böyle kırıp dökmeden aynı burun sırtını, kendi burun sırtını kullanıp burada bir tarafa devirdik. Yani burun sırtı tamamen orijinal kendi burun sırtı. O yüzden de hemen gözlük falan takabildim yani hiç. En çok korktuğum şeylerden bir tanesi. Biz yıllarca 3 ay, 4 ay, bazen 5 ay burundan gözlük taktırmıyorduk. Hele eğri burunlarda gözlük takma ciddi bir sorun. Yani sıkıntı yaratabilir. Bu teknikle hemen tak diye takıyorsun 10 gününde. Şimdi hafif bir kemer vardı mesela burnumun üzerinde. Bu kemeri ben kapatmak için şöyle benim bir tane kontür paletim var. Normalde işte makyaj yaparken kullandığımız bir palet bu. Böyle doğal toprak tonlarında. Bunun ben genelde bu tonlarını kullanıyorum. O kemerin üzerine, kemerde yüksek ve tümseklik olduğu için aydınlık gözüküyor. Yani parlak gözüküyor ve dolayısıyla orada kemeri çok belli ediyordu. Onu aşağıya indirmek için bir kere normalde hani insanlar buraya highlighter sürüyor. Çok güzel gözüküyordu. Ben üzülüyordum. Çünkü buraya her zaman koyu sürüp onu birazcık şöyle dağıtıp göze yani burnumuzu biraz daha böyle kavisli göstermek için demek ki highlighter sürmüyoruz da tam tersi. Mesela tam kemerin üstüne koyulaştırıyoruz. Burnunuz varsa, böyle bir burnunuz varsa. Ama derinin tonuyla da alakalı değil mi o kullandığın ton? Yani derinin tonundan bir ton koyusu. Çok koyu değil. Evet, yani birkaç ton koyu. Onu artık siz kendi tonunuzdan 2-3 ton koyu bir bronzerla sürüp ya da işte kontür ürünüyle şöyle bir yapmanız gerekiyor. Sonra bir kere burnumun ucu çok kıkırdaklıydı ve genişti. Ve onu daraltmak için iki taraftan birden, yine sizin normalde ameliyatta yaptığınız, işte bilgisayar üzerine çalışırken zaten ona göre yapıyorsunuz. Şu iki tarafa koyu gölge düşürüyorsunuz. Aynen. Şöyle ince bir fırçayla bakın böyle çiziyorum normalde. Kalemle çizer gibi. Bunu burnumun şu özellikle kıkırdaklı yerlerine bayağı içe getiriyordum ki bu kısım dar gibi gözüksün. Ya bunlarla uğraşıyorum. Şimdi burun sırtı ışıklarını oluşturuyorsun. Evet, aynen. Bunu elimle ya da böyle bu şekilde dağıtıyordum. Ve ne oluyordu? İşte daralıyordu burnum. Şu anda mesela
Bunların şu an size gösterdiğim hiçbirini yapmıyorum. Çünkü bunu yapmama ihtiyaç kalmadı. Önceki burnum belki varsa siz koyabilirsiniz buraya. Yani çok da fazla ona benzer bir burun da görmediğim için ortadan şurada kıkırdak çizgisi vardı bir tane. Aynen. Ve bu kısım bayağı bunun 2 katı kadar neredeyse genişti. Ve burnumun ucu çok düşüktü. Yani doğalına çok yakın. Burun ucunun düşüklüğüydü zaten. Evet, yani en büyüğü profildeki o. en büyük sorunumuz oydu. Güldüğümde özellikle bayağı aşağıya iniyordu ve şu an hiç aynı olduğu gibi gözüküyor. Burayı ben yani resmen şurayı komplesine ucu kalkık göstermek için bu düşüklüğü burada yine beyaz bir parça gözükmesin diye burayı boyuyordum bu şekilde. Yine aynı şekilde siz de şu an hatta burnum operasyonlu olmasına rağmen yine aynı etkiyi de göreceksiniz. Daha da kaldıracak burnu. Bu şekilde ben şu anda burnun bile ucunu inanamıyorum. Değil mi? Daha da şey kalktı yaptı. yani birdenbire. Çünkü daha ışık küçüldü, daha artık kalktı. aşağıda değil üstte patlıyor. Evet, Süper burada tip. hiç şey yapmadı. Bunu mesela ucunu da kalkık göstermek istiyorum. Burnum hem kalın hem ucu düşük. Sivri burunlara dolayısıyla çok beğeniyorum. Şu an özellikle bayılıyorum yani burnumun ucuna. Çok sivri değil asla, kaydırak gibi bir burun değil. Fakat ışığın burada parlamasını istiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Artık doğal bir parlaklık oluyor zaten. Bu ucu da kaldırmak için o şuraya değil mi? Göstermeden attım içeriye. Bu highlighter, yani içinde ışıltılar olan bir şey. Yani highlighter çok hızlı bir şekilde kaldırmayı sağlıyor. Hani vakti olanlar mesela teninden 2 ton açık beyaz bir concealer, gözaltı kapatıcısını da buraya böyle beyazlık vererek kullanıp yine kaldırabilirler. Nasıl hocam? Daraldı vallahi değil mi? Güzel. Daraldı ve kalktı yani aslında. şöyle işte ışık gölge kaldı. oyununu bilen hastayı ameliyat etmek daha da keyifli bizim açımızdan. Yaptığın işin üstünde bir de cila alıyor. Böyle daha güzel. Şey sorayım ya, bazı hastalarım geliyor burun sırtını böyle o highlighter'ınla böyle sıvamış, böyle pırıl pırıl görünüyor burun sırtı. Ben çok beğenmiyorum. Niye yapılıyor? Yani trendler, tamamen trendler. Aslında normalde mesela yağlı ciltli birisine sorarsanız nefret ediyor o görüntüden. Çünkü hayatı boyunca burnunun üstünü pudralayan bir insan, parlamasın, parlak, vıcık vıcık gözükmesin diye. Ama şu anda birazcık böyle Instagram trendleri yönlendiriyor yani sosyal medyayı. Halbuki burun sırtına sürdüğünüz zaman, highlighter komple sürdüğünüzde burnu daha iri gösteriyor. Aynen, daha büyük görünüyor. Yani tamam, daha uzun buradaki ışığı daha net görüyorsun. Kabul. Tabii. Ama o kadar gerçekten burayı boyamaya bence gerek yok. Biraz önce yaptığın şu kenarlara sürdüğün koyulaştırma numarası inanılmaz keyifli bir numara bence. Baktığın zaman dorsal estetik çizgileri pıt diye elinle çizdin, bitirdin. Evet. Ben bunu yapmak için saatlerimi harcıyorum ameliyatta. Ama benimki daha kalıcı oluyor. Kalıcı ama yani sizinki. Bir de fotoğraflar da güzel çıkıyor, videolar da güzel çıkıyor ama birebir de mesela hani senin burnunda bir şey mi var falan diyebilir insanlar. Burun ucunu inceltmek için ne yapıyorsun? Gene aynı şekilde buraları koyulaştırıp ortasına highlight. Yani bu eğer kanatlar çok genişse evet. Güzel. Valla sayenizde artık yapmıyorum. Yani çok büyük bir özgürlük tabii ki. Süper. Ben buradan bir mesaj vermek istiyorum buna. Hiç böyle bir şey konuşmadık yani şu anda ama yıllar boyunca ben ameliyattan korktum. Yani hani burun ameliyatından sürekli birileri bir hikayeler anlatıyor. İşte 100 kere ameliyat oldum, 5 kere ameliyat oldum. İşte çok acıyor, tampondan şöyle bilmem ne böyle falan derken ameliyat korkusu oluştu bende. Ve işte kaydırak gibi burunlar, yapay burunlar, onların revizyonunun tekrar ne kadar zor olduğunu bilmem falan, yani böyle anlatılıyor. Ben hep erteledim. Keşke ertelemeseydim. O alacağım bir riskmiş benim yani zamanında. Bu kadar sene boyunca mutsuz ve aynaya her baktığımda gözüme batan o düşüklük, yamukluk, sürekli onları kontrolleme ihtiyacı. Bana o kadar büyük bir yük oluyormuş ki. Her şeyin bir zamanı var. Yani bunun keşkesi bence yok. Demek ki o zaman kendimizi bilmiyorum hocam, gençliğim ziyan oldu. Yani daha erkenden yaptırsaydım daha güzel hissedecektim. Yok, bence doğru zamanda doğru şekilde yaptırdın, öyle düşün. Ama yani özgüven eksikliğiymiş o bende. Mesela mutlaka, şu an hani çok daha rahat hissediyorum kendimi. Süper, bunu duymak beni de rahatlatıyor. Peki yüzde başka neler yapabiliriz? Biz mesela trend ya bu ara bizim bişektomi yaptığımız bu yanaktaki gölge kontürü veren uygulamamız aslında cerrahi olarak da zor bir işlem değil. Yani direkt ağız içinden girip bir parça yağ çıkarttın mıydı burada gölge oluşturuyorsun. Evet. Ama sanırım makyajda yapmak inanılmaz kolay. Çok kolay. Yani çünkü burunda yaptığın aslında gölge oyununu yanakta çok daha kolay yapabilirsin. Büyük yapabiliyorsunuz. Detay çalışmıyorsunuz. Aynen. Daha kolay. Daha kolay. Bunu yapmak için bir fırça ya da elinizi zaten şöyle elmacık kemiğin altına koyduğunuz zaman o kemiğin altını buluyorsunuz. Normalde sizin bahsettiğiniz gibi orada yağ olmayınca içeri giriyor. İçeri girince oraya güne ışık vurmuyor ve gölgede kalıyor. Yani bu şekilde durması gerekiyor. Biraz yanaklarınızı içeri doğru aldığınızda olan çöküntüyü yukarı doğru devam ettiriyorsunuz. Aynen burada. Çok buraya getirmiyorum çünkü buraya getirdiğiniz zaman erkeksi oluyor. Birazcık maskülen bir hava katıyor şöyle. Bunu yaptığımız zaman. Buradaki küçüklükten birazcık daha dışarıya. Yine aynı kontür rengini alıyorum.
sivri uçlu birazcık daha böyle dar bir fırça olması iyi olur. Onunla o kemiğin üzerine gölge yapıyorum. Beni mutlu edene Senin kadar. kendi fırçaların da var galiba. Bunlar. Yani Bunlar onlar. Ya makyajdan anlamayacağınız için fırçadan size elletmiyorum ama. Yok ben de Yoksa gerçekten anlamaya başladım ama çok bak güzel ders fırçalar. alıyorum. Süper. Şimdi iki taraf arasındaki farkı buradan göstereceğim. Işıktan olacak mı bilmiyorum. Bunu bir de daha böyle temiz veya geniş bir fırçayla da normalde dağıtmanız gerekiyor. Daha doğal olsun diye. Bunu daha da belirginleştirmek veya keskinleştirmek için şu an bende yok ama size şöyle gösterebilirim. Bir süngerle veya elinizle şöyle burayı tekrar üzerinden hani keskinleştirirseniz bu kemik daha belirgin olacak. Çeneyi de aynı şekilde aslında köşesini çıkardı ortaya bu uygulama. Yani biz jawline yapıyoruz. Buradan dolguyla sanki highlighter sürmüş gibi bir ışık elde ediyoruz. İstersek burayı köşeli yapıyoruz. Demek ki makyajda da onu yapmak için highlighter mı kullanıyorsunuz burada? Buraya highlighter değil çünkü bu yüzün bu tarafı normalde yağlı olmaz. Hani burun ucu falan yağlı olur vesaire ama buraya mesela böyle açık renk bir fondöten veya eğer burayı belli etmek istiyorsanız bu şekilde daha açık bir tonla bu hattı şöyle üçgen şekilde buraya sürdüğünüzde de orası büyüyor otomatik olarak. Bakın iki tarafın arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Yani bir portre çizer gibi. Resim yapmak gibi. Resim yapmak gibi. Nerenin gölge, nerenin ışık ve bunun tonunun nasıl olduğunu bilmek müthiş yardımcı. Peki orta yaş üstü makyajla. Mesela bulldoglar biraz böyle aşağı doğru sarkmış. Çene konturu artık düz gelmeyen bir kişi. Onun çaresi var mı makyajda? Şuraları diyorsunuz değil mi? Yine aynı şekilde şimdi burada buruna yaptığım gibi bu hattı şurayı içeriye almak gerekiyor kontürle. Şimdi bende çok fazla yok ama şöyle göstereyim. O sarkan yerleri ekranda görünüyordur. Görünsün diye biraz koyu sürüyorum arkadaşlar. Böyle hocam bu şekilde yine kontürle aşağıya itiyorsunuz. Yani kural şu. Çıkıntılı bölgeler aslında ışığı daha çok yansıttığı için çıkıntılı olduğunu belli ediyor. Biz de o çıkıntıyı yok etmek için koyulaştırıyoruz. Bu şekilde. Bu videoyu çekmese miydik acaba? Hayır hocam. Hayır biz ben bunlardan kurtuldum. Tabii yani onun gibi bir şey var mı? Sabah yüzünüzü yıkıyorsunuz ve hazır. Her zaman hayali kurduğumuz şey. Makyaj hilesi inanılmaz pratik. Ve bence yani ameliyat da olsan, dolgu da yaptırırsan yine çok işe yarayacak şeyler bunlar. Yani yaptırdığın şeyi daha ön plana çıkartmak istiyorsun. Nasıl yapacağını gösteriyorsun. Yerine aslında konulmuyor. Sadece bizi birazcık daha mutlu etmek için yaptığımız şeyler bunlar. Olsun. Çok pratik ve inanılmaz güçlü bir silah. Bakın şimdi elmacık kemiğimi büyütüyorum. Highlighter'la yapıyorum hocam bunu. Çünkü ne oldu? Işık orada daha fazla yansıyor. Aynen. Çünkü orada küçük küçük simler var. O simlerden ışık yansıdığı için sanki elmacık kemiğim büyükmüş de yansıyormuş gibi oluyor. Şu ışık daha onu belli edecektir. Onu bayağı büyüdü. Süper. Bayağı büyüdü ve bayağı da parladı. Ben hala aslında her şey yansımadayım. Çok güzel ama değil mi? Çok güzel. Güzel yani. Şöyle biz burunda ne yapıyoruz o ışığı elde etmek için biliyor musun? Kıkırdakları yükseltiyoruz. Deriyi gersin de derinin altından böyle ışığı yansıtsın diye. Dolayısıyla nerede ışık istiyorsak aslında orada bir yükseltme yapıyoruz iskelette. İşte ben de sahte yükseltiyorum ama siz sen ışığı direkt veriyorsun cilde. Böylece yükseltmiş efekti oluşturuyorsun. Süper. Yükseltilmiş burnu yapınca daha da güzel oluyor. Aynen tabii. Şimdi normalde çünkü operasyon yokken böyle durmuyordu aslında. Yani şu an bu kadar muntazam oyuncak bebek gibi durmasının sebebi o burnun daha da güzel olması. Ama yine de tabii dediğim gibi her zaman bir seviye daha üstte olduğu için insanları mutlu edecektir bu ipuçları. Yani aslında o kadar bütün ki makyajda sizin yaptığınız şeylere tabii ulaşmak mümkün değil ama küçük bir kaşı yukarıya taramak bile lifting etkisi yapıyor. Yani ben YouTube'da bazen videolar görüyorum, makyaj videoları. Hatta bir hastam var. Böyle makyajda kendini kadın yapan değişim videoları falan çeken. Ben inanamıyorum yani bu hızlandırarak video çekip o hale nasıl gelirsin, gerçekten o kişi nasıl olursun? Ressamlık yani bir şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Bence acayip bir video oldu. Cerrah ve makyaj sanatçısı gözünden yüze yaklaşım diyebiliriz. Yani beraber bir bütün zaten bunlar. Mesela burun ameliyatı yapıyoruz. İskeletini istediğiniz kadar güzel yapın. Burnun üstündeki cilttir burnu gösteren. Çok kalın, yağlı bir ciltte benim ne yaptığımın hiçbir önemi yok, görünmez. Gösteren aslında ışığın nasıl yansıdığı. Işık yansımalarını da biraz makyaj hileleriyle yönetmek lazım.
Bence Evet. süper oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Evet. Başka neremi yapıyoruz? Valla şimdilik burun bence 70 gayet güzel olmuş. Çok Belki teşekkür ufak ederim. tefek botokslar falan yapabiliriz tabii Evet, ki. botoks yaptırmanın zamanı geldi gerçekten. Çok teşekkürler tekrar. Efendim kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Yeni videolarımız size bildirimde gelsin. Instagram'da da bizi takip edebilirsiniz. Instagram'da bu arada ben öncesi sonrası fotoğraf koymuyorum. Yani hastanın daha önceki işte bu da kötüymüş dedirtmek gibi bir niyetim yok ama sonrası hallerini Instagram'da görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.